Göbekli Tepe'yi kimler hangi amaçla yaptı? T şeklindeki sütunların anlamı ne? Ve üzerlerindeki sembollerin anlamı ne? Bu videoda bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Binlerce yıl önce Neolitik dönemde, yani bir diğer adıyla Cilalı Taş devrinde insanlar yerleşik hayata geçmişlerdi ve yaptıkları basit aletleri daha da geliştirmeye başlamışlardı. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe inşa edildiğinde de ortam tam olarak bundan ibaretti. Dünyadaki en eski yapılara baktığımızda, örneğin Mısır piramitleri ve Stonehenge'den bile binlerce yılı eski olan bu yapı, Urfalı bir çiftçi tarafından keşfedildi. 1995 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt, dünyanın en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'yi gün ışığına çıkaran isimdi. T şeklindeki sütunların boyu 6 metreyi bulurken ağırlıkları ise 24 tona kadar çıkıyor. Toplamda ise küçüklük ve büyüklüklerine göre değişmekle birlikte 200'den fazla T şeklinde sütun olduğu tahmin ediliyor. Böylesine devasa taşlar o dönemde buraya nasıl taşınmıştı? İşte en büyük gizemlerden birisi de buydu. Oda oda yapılmış bu T şeklindeki sütunların olduğu yere girilecek bir kapı ya da giriş yoktu. Bu noktada da yine akıllara ilginç sorular geliyordu. Yoksa buraya girilmesini istemiyorlar mıydı? Burası onlar için kutsal bir yer miydi? Belki de burayı öteki dünyaya açılan bir kapı olarak görüyorlardı. Muazzam bir mühendislik ve işçilik gerektiren bu yapıları yapmaları belki de yüzyıllarca sürmüştü. Bu sütunlara daha da yaklaştığımızda üzerlerine çizilmiş çeşitli hayvanları görüyoruz. Yaban domuzu, akbabalar, leopar ve örümcek gibi daha nicesi onlara göre belki de Göbekli Tepe'nin koruyucularıydı. Onlara tapmıyorlardı ama onları bir aracı olarak kullanıyorlardı. Belki de tarihte görülmemiş bir dinin kaynakları burada saklıydı. Sütunlardan birinin üzerinde kafası kopmuş insan figürü ve kollarını iki yana açmış bir akbaba görülüyor. Kopan kafa ise akbabanın kanatları arasında. Bir diğer soru da burada ortaya çıkıyor. İnsanlar burada ne tarz ayinler yapıyorlardı? İnsanları tanrılara kurban olarak vermiş olabilirlerdi. Bütün bu soruların cevaplarına belki de hiçbir zaman ulaşamayacağız. Şanlıurfa'nın bir diğer önemi ise Hazreti İbrahim'in Nemrut'la mücadele ettiği yer olmasıydı ve burada ateşe atılmıştı. Oğlunu da kurban etmek istediği yer burasıydı. Yapılan kazılarda Göbekli Tepe'dekiler de ölülerinin kafa taslarını öldükten sonra mezarlardan çıkarmışlar ve onlarla bu sayede bir iletişim kurabildiklerine inanmış olabilirlerdi. Bu geleneğin de yine o dönemlere kadar uzandığı inancı var. Yani Göbekli Tepe'de yaşayan insanlar da kurban olarak insanları seçmiş olabilirler. Mezarlardan çıkarılan kafataslarının üzerlerinde de çeşitli işlemelere rastlanmış ve kafatasları oyularak yapılan çeşitli figürlere rastlanmıştır. Kafatasları ayrıca T şeklindeki sütunların üzerinde sergilenmişti. Bu durum onların inancına göre belki de atalarını gururlandırma ritüeli olarak da görülüyordu. Yeniden T şeklindeki sütunlara geldiğimizde dizilişleri nasıl ve neye göre yapılmıştı bilinmiyor. Ancak yıldızlarla gezegenlerin konumlarına göre yapılmadığı bilinmekte. Yani buradaki gizem gökyüzünde değildi. Peki o zaman yeryüzünde olabilir miydi? Anlatılanlara göre burada yaşayan halk tarafından burası her zaman kutsal kabul edilmiş. Yani kazılar başlamadan önce de buradaki insanlar bu bölgeye adak adamak ve dileklerini belirtmek için geliyorlardı. Bir ilginç durum da şuydu. Çocuğu olmayan kadınlar buraya gelip çocuklarının olması için dua ediyorlardı. Ve yapılan kazılarda bir sütunun üzerinde doğum yapan kadın figürünün bulunması da bu geleneğin çok çok öncelerden beri devam ettiğini gösteriyor. 12 bin yıllık bu tapınağın daha açılmamış 16 tane odasının olduğu tespit edildi ve bu odaların daha önce inşa edildiğine inanılıyor. Yani bu yapılar buzul çağının sonlarında yapılmış olabilir. Son olarak yine ilginç bir durumu da eklemeden geçmek istemedim. Burayı inşa edenler sonradan üstünü kapatmışlar veya birileri tarafından kapattırılmıştı. Bunun neden yapıldığı henüz bilinmiyor. Ama şu da bir gerçek ki kapatılması da yapımı kadar gerçekten zahmet verici bir işti. Bir videonun daha sonuna geldik.
12 bin yıllık gizemin bütün parçalarının tamamlanması belki uzun bir zaman alacak. Ama sonucunda bizlerin neyi beklediğini öğrenmek gerçekten heyecan verici olacak. Umarız bu kazılar devam eder ve bu gizem çözülür. Yeni bir videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.